Bugün İstanbul Okçuluk Kulübü'ndeyiz. Okçuluk, insanoğlunun avcılık dönemine dayanan bir okun yay ile hedefe doğru ulaştığı spor dalı. Türklerin tarihinde M.Ö. 5000 yılına dayanır. Uluslararası literatürde part vuruşu olarak bilinen at üzerinde geriye doğru yapılan vuruşlarda Türkler çok ünlüdür. Bu gelenek bugün de devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Mete Gazoz ile altın madalya kazandık. Bugün ise artı eksi ekibi olarak onun büyüdüğü yere geldik ve hem antrenörü hem de babası olan Metin Gazoz'dan dersimizi alacağız ve okçuluğa biz de adım atacağız. Yanımda Mete Gazoz'un babası ve İstanbul Okçuluğu'nda kurucusu Metin Gazoz var. Metin Bey nasılsınız? İyi hamdolsun, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Yazın açık alanda yapılan bir spor, okçuluk. Kulüp şu anda sesten de duyduğunuz gibi birçok spor dalının yapıldığı aslında. İstanbul Avcılık ve Atıcılık Kulübü'nün içerisindeyiz. Onun sahasını kullanıyoruz. Trapsikit atışları var, havalı tabanca, havalı tüfek atışları var, okçuluk var, tenis var, yüzme var. Birçok sporun üst düzeyde, milli takım seviyesinde yapıldığı bir atış alanı aslında, eğitim alanı, spor alanı. Burada açık alanda öncelikle temel eğitimle başlıyoruz, yakın mesafe. Size de birazdan inşallah çalışacağız, bakacağız. Yani hiç denememiş bir bireyin nasıl okçuluğa başladığını, nasıl başarılı olduğunu, artısı eksisi nedir çok net bir şekilde göreceğiz. Hemen bir yan alana geçelim. Çünkü 50 metre, 60 metre ve 70 metre atışları başlar. 50 metre makaralı yay dediğimiz klasmanda olur. Makaralı yayda 1950'li yıllarda bir makine mühendisi geliştirmiş. Tetik, mercek, gez dediğimiz yardımcı ekipmanlar var. Ama makaralar kendi aralarında yarışırlar. Yarı olimpiktir. Avrupa oyunlarında Avrupa oyunlarında yarıştı ilk defa. Olimpik olma yolunda ilerliyor. Avrupa, dünya kupaları, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu birçok yarışmada makaralı var. Ama esas ana branşımız klasik yay dediğimiz, işte Mete'nin de yarıştığı, olimpiyatlarda branşı olan, hatta 125 yıllık olimpiyat tarihin hemen hemen her yarışmasında var olmuş. Kadın erkek olarak birlikte yarışılabilen, kadın bireyin, kadın sporcunun ilk yarıştığı 1904 St. Louis Olimpiyatlarında okçuluk branşında yarışmıştır kadın. Yani o yüzden de çok anlamı vardır. Yani ilk olimpiyat spor dalı kadının yarıştığı okçuluk. 1904 St. Louis okçuluk branşıdır. Peki size bir şey soracağım. Açık havada 70 metreye kadar çıkılabiliyor diyorsunuz hani şeylerde. 70 metrede şuradaki oluyor, değil mi? En uzaktaki. En uzaktaki oluyor. Hani Mete gözlük kullanıyor. Diyorlar ki hani Mete'nin gözleri hani tam görme gözlük kullanıyor. Yani çıkarsa da sağlam da göremiyor ki. Yani atışlarda teleskop kullanıyoruz, dürbün kullanıyoruz nereye gittiğini görmek için. Hani antrenörümüzde dürbün olur ya da teleskop olur. Çünkü hakikaten hani gözleriniz sağlam bile olsa gözükmüyor. Vallahi benim gözüm bildiğim kadarıyla 0.20 ama ben bile göremiyorum. Uzay hissedilerek atılan bir spor. Yani keskinlik ve mükemmellik gerektiren bir spordur. Onun için hep tekrar ok atarız. Ortayı vururuz ama ne hata yaptığımızı biz biliriz. Okçu o yüzden devamlı ok atar. Kendine devamlı daha iyi yetiştirmek için uğraşır. O yüzden mesela eskiden ok meydanında mesela hattatlar çok uğraşırmış. Yani tamamen mükemmellik gerektirir çünkü. İsterseniz salona doğru geçelim. Tabii. Hani salondaki faaliyetlere bakalım. Bu işin temeli nasıl oluyor? Tamam. Tamamdır. Buyur.
Şimdi okçuluğa başlamadan önce 4 tane temel güvenlik kuralımız var. 1. Boş yay bırakılmaz. Ok takılı olmayan yaya boş yay diyoruz. Yayı gerdik. Bu boş yay. Bunu bırakışı yapmayız. İndirme hareketi deriz. Buna indiririz. Neden? Bıraktığımızda enerjisini aktaracak bir nesne takılı olmadığı için üzerinde bütün sarsıntısı yayın üzerinde kalır. Bu sarsıntı yayı kırabilir, çatlatabilir, zarar verebilir, koluna çarpar. Canına ve malına zarar gelmesin. İlk kural. Sonuçta eğleneceksin burada. Güzel bir gün geçireceksin. Kural 2. Oku nerede takacaksın? Oku her zaman okun ucu hedefi gösterecek şekilde takacağız. Kerem bakar mısın dedim. Efendim hocam deyip dönmek yok. Şimdi gösterirken bile takmıyorum. Neden? Bu ipi kurşun geçirmez can yelekleri dokunuyor. Çok kaliteli bir ip, koptuğunu gördük. Fiber, karbon, tekneler yapılıyor, gemiler yapılıyor. Kırıldığını gördüm. Kırıldığında, koptuğunda bunun bütün enerjisi ileri doğrudur. Yani oku takarken şöyle bir ses duyulur bak. Bu takıldığının göstergesi. Ok burada duracak kadar sert, bırakış yaptığımızda atışı etkilemeyecek kadar yumuşaktır. Onu biz antrenörler bunu sararken ona göre ayarlar. Koyduk. Okun ucu hedefi gösterecek. Kerem bakar mısın dedim. Yayı tuttun. Efendim hocam, efendim Ahmet, neyse kim çağırıyorsa. Eğer çizgiden çıkman gerekiyorsa oku çıkarırsın, sadağına koyarsın. Yayını da ayaklarına bırakırsın. O şekilde arka tarafta gezebilirsin. Bu sefer 3. kural. Hocam bunun en güvenli yeri neresi? En güvenli yer atış çizgisinin arka tarafı. Atış alanında gezilmez. Atış başladığında artık buralara kimse girmez. 4. kural. Atış alanında herhangi bir canlı varlık varsa, atış hedefinin arkası müsait, güvenli değilse, oku yaya takma diyor. Ok yaya takılmaz. Bu 4 kuralın kesinlikle uyulması gerekir. Şimdi atışımızda ne yapıyoruz? 6 harekette okumuzu atıyoruz. 1. Oku taktık. 1 ayaklar. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. 2 basış diyoruz. Yayın tam ortasından tutuyoruz. 3 tutuş. Serçe parmağımla baş parmağımızı kapattık. Şu şekilde. Okun 2 parmak altından tutuyoruz. Neden 2 parmak? Buna bear bow klasmanında kullanılır field archery'de. Yay, ok ve sen. Yani en basit atış stilidir. Bunun da dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Herkesin kendi göz bebeğiyle elmacık kemiği kendi 2 parmağı kadar. Hala bu nişangah atış herkese kendine özel oluyor. Tuttuk. İlk 3 hareketi ayarladık. 4. hareket. Yayı germe. Gözümüze kadar kaldırdık. Yayı gözümüze kadar geriyoruz. Sağ gözümüzün kirpiğine kadar çekiyorsun. 5. hareket nişan alma. Sol göz kapalı, sağ göz açık. Sağ gözümüzle okun üstünden bakıyoruz. Yani göz, arkası gez, okun ucu arpacık. Yani 3 noktayı birleştirmiş oluyorsun. 6. hareket bırakış. Nedir? Çektik. Kontrollü bir şekilde. 1, 2, 3. Şimdi bu kadar rahat olacaksın ve atacaksın. Yani çok rahat atacaksın. Sıkıntı yok. Hemen seni alayım karşıma. Gördüğünüz gibi okçuluk sadece bir spor değil. Ayrıca kişisel gelişim dalı. Kaotik şehir hayatından biraz uzaklaşıp odaklanmayı istiyorsanız bu spor tam size göre. Ben de bugün geldim, Metin Hoca'dan dersimi aldım ve güzel bir okçuluk meziyeti kazandım. Şimdi size bir tane göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi okçu olmaya hazırım.